Reacher 4. sezonuyla geri döndü. Lovers 90 herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. İlk 3 bölümü izledik ve hızlıca senden ilk görüşlerini alayım. Yani bildiğiniz Reacher hızlı bir başlangıç. Çok enteresan bir sahneyle başlıyor. Günümüz Hollywood'unda, günümüz Amerikan sinema dizi sektöründe pek de yapılmayacak bir sahneyle açılış yapıyor artık. Ya çünkü artık bugünlerde aman da şunları ürkütmeyelim, aman da bunları etkilenirler, aman da şunu etkileneceksen izleme diyor yani. Basitçe. Evet, başında da uyarıları yaptırmışlar. Aynen. Öyle etkileyici, vurucu bir sahneyle başlıyor. Sonra olaylar başlıyor. Reacher kendini yine olayların içinde buluyor. Yani klasik şekilde Reacher belayı çekiyor. Aynen. Ya zaten diyor ya gidemem. Yani gidemem diyor. Normalde bir insan böyle bir şey görse topuklarına vura vura kaçar. Ama Reacher öyle değil. Reacher belaya yaklaştı mı belaya karşı duran bir adam. Yani ben de sokak kapısından yan dönerek girebilecek kadar kalıplı olsaydım ben de herhalde bir bakardım ya. Hani bir problem varsa diye. Yani 3. bölümde öğrendiğim kadarıyla Reacher'la kilo konusunda yakınız. Onun dışında hiçbir ortak özelliğimiz yok. Yani ben spoiler uyarısını da vereyim bu arada. Çünkü muhabbette muhtemelen ağzımızdan spoiler kaçırabiliriz. Eğer bölümleri izlemediyseniz izleyip gelin aramıza. İzlediyseniz veya çok da umurumda değil spoiler diyorsanız muhabbetimize devam ediyoruz. Yani 3 bölümü şimdilik bir arada izlediğimiz için burada biraz daha böyle özet yaklaşalım istiyorum. Çünkü çok fazla şey oldu. Evet, yani gerek yok her şeyi anlatmaya. Aynen ve yani haftalık rutinimize döndüğümüzde de ki haftalık daha detaya gireriz. Aynen daha detaya ineriz diye düşünüyorum. O yüzden istersen senden böyle kısa konuya girebilmek için bir özet alayım kısaca. İşte malum sahneyle başlıyor ve kadın öldükten sonra Reacher olayların içinde buluyor kendini ve sorguya çekiliyor. Sorguda anlıyoruz ki bu olay büyük bir olay ve Amerika'daki devletin üst kuruluşları, bu 3 harfli organizasyonlar, alfabe takımı. Aynen, alfabe takımı dediği Reacher'ın bu işin içine giriyorlar. Reacher olayın içinde olmadığını bildiği için ve çok güvendiği için rahat davranıyor falan ama sonra o da çözmeye çalışıyor. Ortada bir flash disk var. Bu flash diskin biz Pentagon'un içinden insan kaynakları departmanından bir kadının ki olayın başında ölen kadın çıkarttığını, bunu da kendisine aslında yalan söyleyen bir gazeteciye iyilik yaptığını zannederek vermek için oradan çıkartırken bu olaylara karıştığını ve öldüğünü düşünüyoruz. Reacher o gazeteci olarak değil, İlk başta gayrimeşru, bir senatörün gayrimeşru çocuğu ve çok hasta olduğu için tanışıyor. Bu bir yalan. Sonra öğrenecek bunları. Aynen. Ondan sonra olayın içine gireceğiz. Biz 3. bölüm itibariyle hala ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz bu arada. Evet, bu sezon hani geçen sezona nazaran işin gizemini çok daha iyi saklıyorlar. Evet, bence daha iyi o yüzden. O pace düşmüyor bu yüzden. Evet, bence de düşmüyor. O flash diskin içinde bir şey var. İşin içinde başkanlığa gidebilecek bir, çok başarılı bir eski Delta Force mensubu bir senatör var. Onun 90'larda Uzak Doğu Asya'da yaptığı bazı işler var ama ben bir şey yapmadım dese de yaptığı iddia ediliyor. Gazeteci bunu ben diyor yakalayacağım ve halka açıklayacağım. Kamuoyu bunu bilmek zorunda diyor. Reacher ise gözün önüne ölen kadına ve küçük bir kasabada polislik yapan kardeşine, o kadının kardeşine yardım etmek için. Çünkü kadının oğlu da kayıp. Evet, o da mesela çok ilginç bir şekilde kayboluyor ve yine bir kadının daha cinayetine bağlantılı bir süreç var orada da. O da bir ayrı bir gizem var. Yani birkaç farklı gizemimiz var. Fraksiyonlar çok fazla. Ve hala hiçbir şey bilmiyoruz tam ve çok güzel gidiyor yani. Çok detaylı gidiyor. Çok detaylı gidiyor. Bence gayet iyi kurgulamışlar. Aynen. İlk sahnede ölen kadının oğlunun da nerede olduğunu bilmiyoruz demiştik. O mesela kolej öğrencisi. Amerikan futbolu oynuyor ama yok. Bir arkadaşını buluyorlar. O diyor ki bir OnlyFans modeliyle çıktılar. Ondan sonra görmedim diyor. O modeli buluyorlar. Kadın korkunç bir cinayete kurban gitmiş. Ama çocuğa dair hiçbir iz yok. Bu arada grafikten kesinlikle çekinmiyorlar. Evet, yani çok gerçekten korkunç bir görüntüydü o. Çekinmemişler. Aynen. Bu arada kadının da söylediği işte çalışmadığı, yani Pentagon'un askeri departmanının insan kaynakları bölümünde bir çalışan olarak var olduğunu söylerken aslında orada çalışmadığı, da çok daha üst seviye bir clearance olduğu, başka bir görev tanımı olduğu falan ortaya çıkıyor. Bunlar daha şu an 3. bölüm itibariyle öğrenebildiklerimiz. Evet, bu da en son dakikada öğrendiğimiz bilgi, yani 3. bölümün sonunda öğrendik ki hani o ana kadar kadın böyle ilgili bir durumda hiç etrafına yalan söylemeyen, çok iyilikseven, işte aile annesi
annesi. Görüntüsü çizerken ölen kadın. Şimdi bambaşka bir şeyin bir parçası olarak görünüyor. Sonra son bölümde bir kendini X etme sahnesi daha gördük. Bu kelimeden kaçınıyoruz çünkü YouTube engelliyor. X etme dediğimizde anlayın yani siz. senatörün Delta Force dönemlerinde silah arkadaşlığını yapan bir arkadaşı aynı zamanda bu artık siyasi döneminde, siyasi kariyerinde onun özel kalem müdürlüğünü yapıyor. Yani özel kalem müdürü demek aslında her şeyini bilen asistanı gibi bir şey demek. Sağ kolu gibi bir şey. Ve son sahnede Reacher onunla yüzleşiyor. Diyor ki ben o gün trendeyken sen de gördüm. Oradaydın. Polisten kurtuldun sen diyor. Sen diyor sorguya çekilmedin. Aynen. Adam çok zaten o anda gayet üzgün görünüyor. İşte içiyor sabah bir saatinde. Sonra diyor senden diyor iyi bir başkan olabilirdi diyor senatöre ve dediğin eylemi gerçekleştiriyor ve diziden çıkıyor. Ay, inanılmaz. Ya, bu sezon çok acayip sahneler var yani. Aksiyonu da yavaş yavaş almaya başladık. Güzel dövüş sahneleri izledik. Güzel çatışma sahneleri var. Daha az silah gördük aslında diğer sezonlara nazaran. Ama şimdiden çok güzel bir aksiyon sahneleri izledik ki çok az aksiyonlar. ileri bölümlerde neler izleyeceğiz çok merak ediyorum. Yani çıtayı şimdiden böyle güzel yerleri çektiler. Yani 3. sezon bayağı brutal sahneler vardı. Aynen. Hani oraya çıkar mı bilmiyorum ama bu sezonda da onları görmeye başladık biraz. Kızartma sahnesi falan vardı. Elin hali. Ya klasik makyajı kime yaptırıyorlarsa inanılmaz yani. O anında bir de hani çünkü şimdi soktun oraya elin değişmesi lazım. O akıcılığı bozmadan Sahnenin içinde çok güzel o akıcılığı yakalamışlar. Harika görünüyor. onları güzel yakalamışlar. Birkaç yazı okudum. Daha yeni çıktı gerçi ama birkaç böyle haber. En az Rotten puanı alan sezon, en az Rotten puanıyla başlayan sezon demiş. Ya IMDb'ye baktım orada da 8 bölümler 8.3, 8.4 almış. Bence iyi bir başlangıç. Bence iyi ya. Ben açıkçası bu sezonu ya birinci sezon kıvamında olmasa da ondan sonraki en iyi sezonlardan biri olabilir. Yaklaşıyor. Aynen. Yani bende 1, 2, 3'tür sıralama. Hani 1 birinci sıradadır. 2 ikinci, 3. 3 üçüncü sırada. Bu 2'nin dördüncü biraz değil. üstü çıktı. 4 biraz 2'ye yakın Yani gibi. evet, yani Aynen. yukarıyı zorlayacak bir sezon gibi duruyor. İyi bir kitap seçilmiş bu sefer. Şöyle bir şey var. Reacher mesela biraz daha nüktedan bu sezon sanırım. Evet. Biraz daha mesela hayatı yaşıyor gibi. Çünkü ilk sahnede canlı müzik dinliyor Philadelphia'da gece 2. İçki içiyor, dışarı çıkıyor. Açık bir sokak şeyinden yemek satan bir adamdan yemek alıyor. Ondan sonra metroya gidiyor. Olaylar böyle başlıyor yani. Evet. Philadelphia'da eğleniyor yani Reacher. Philadelphia'ya Takılıyor. geldim işte yemeğini tatmak istiyordum. Tattım Evet falan. yemek yani Evet. Philadelphia'nın diyor sandviçleri güzel. Şu sandviçi yiyeceğim, bu sandviçi yiyeceğim falan diye. Yani böyle bir hayatı hafif yaşayan bir Reacher görüntüsü var. Ama geçen sezonun finalinde onun sinyalini vermişti ya. Şey demişti motora binip giderken işte Amerika'nın işte temellerinde o Wanderer'lar, gezenler var. Ben de o Wanderer'ların soyundan geliyorumdur muhtemelen. Artık biraz daha böyle olacağım gibi bir havayı vermişti sanki. Biraz daha yaşamak Yani istiyormuş zaten gibi. öyleydi ama Aynen. daha robotumsuydu. Şimdi Aynen. bu sezon biraz daha böyle hani takılıyorum ya falan gibi bir görüntü var orada. Ama olması gereken de o. Yani bu yolla 3 sezonda çok fazla insanla temas kurdu. Çok fazla insan onun o robotikliğini aşmayı başardı. Yani bence karakter gelişimi açısından okey ya bence. Evet yani fena değil. Yani bence Ellen Richardson da iyi bir oyuncu. İyi. Bence çok iyi. Yani iyi oynuyor. Yani bu rolü oynamak için çok bir şey yapmaya gerek var mı emin değilim ama orada çok ince nüanslar seni çok komik bir hale de sokabilir. Karikatüre de dönüşebilirsin. Aynen. Onları yakalamak lazım. Çok iyi oyuncular var bu sezon dizide. Aynen. Yani bana böyle çok eskilerden hatırladığım kişiler var. Mesela senatörü fark etmemiştim. Böyle biraz dolaşırken internette gördüm. Buffy'de şey vardı. İlerleyen sezonlarda Buffy'nin bir love interest'i olan asker Riley vardı. Ya ben çok anımsayamadım o adamı biraz- ama sen deyince bir baktım evet oymuş. O var. Philadelphia'daki o kaza çekilmiş 2 tane dedektif var ya. Aynen. Siyahi kadınla işte Aha. İrlandalı Aynen. Sean Doherty. Aha. Sean Doherty'yi oynayan oyuncu Onu görünce direkt tanıdım. aynen Grounded for Life'da oynuyordu. Bir tane sitcom'dur. İrlandalı bir aileye yoğunlaşan bir sitcom. Seneler evvel bir platform o zamanlar Dijitürk. gerçekten ismini vermek doğru mu bilmiyorum. Dijitürk'te o zaman Dijitürk'ün o Dijitürk'te zaman- olduğu yıllar. O zaman yani yabancı diziyi ya Dijitürk'te ya CNBC'de Aynen. izliyordum. Dijitürk'te olan sayılı sitcom'dan biri de Grounded for Life'tı. Grounded for Life'daki ailenin bir aileye yoğunlaşıyor. O aile babasının serseri kardeşi Aynen. vardı bir tane. Aynen. O Aynen. oydu. 2 tane gazeteci var dedik. Biri kadın, sonradan gazeteci olduğunu Aynen. öğreneceğiz. Bu arada hala gazeteci mi diyeyim onu da bilmiyorum. Başka bir şey de olabilir. Ben o kızı zaten ilk gördüğüm şey arkasında farklı bir şey var dedim.
söylediği kişi olmadığı ortaya çıktı. Gazeteciyim diyor şimdi. Bence hala olmayabilir. O da olmayabilir. Ya, olmayabilir. Madem gazetecisin, O da olmayabilir. Bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Diğer gazeteci bu komplo teorist gazeteci. komplo teorist gazeteci kardeşimiz de ben şeyden hatırlıyorum. Chuck'ın bir bölümünde işte doğruluk serumu yapan Evet. Doğu Avrupalı jimnastikçi vardı Serum bir tane. adam. Aynen. O yani o da o. Yani böyle bir sürü dizide böyle 1-2 bölümlük rolleriyle iyidir. Bu dizide bayağı rolü var bu arada. Evet. Hani bu sezonun ana kadrosunun içinde. Aynen kemik kadronun yani İçinde. kemik takım diyelim. Witcher'ın her sezon bir kemik takımı oluyor. O takımda bir O eleman. takımın içinde. Yani iyi böyle karakter oyuncuları da güzel seçmişler. Müzikler Müzikler ya zaten Reacher'ın müzikleri böyle alın abi. Reacher müziklerini bir playlist yapın. Dinleyin Dinlersiniz yani. her dinlersiniz. sezonun Aynen. soundtrack'ini açın bir yerde dinleyin yani. Çok iyi. Kapanış müzikleri dahil. 3. bölümün sonunda Pixies Where's My Mind çaldı yani. Daha nereye çekeceksin çıtayı? Hani çıta çok yüksek. Evet. Yani o yine çok iyi bir iş yapmışlar müzikler konusunda. Dediğim gibi ben bu sezonu birinci sezonun yeri ayrı. O müthiş bir Birinci sezonun yeri ayrı. Aynen. Ondan sonraki sezonlarla kapışır hani. Aynen. Ya özellikle ben şeyi çok beğendim. Hani ben geçen sene konuyu anlamak, işin sonuna getirmek çok kolay olmuştu. Bağlamak nasıl gidecek? Hemen. Nasıl gidecek demiştik Evet, sadece. şu an ne olduğunu anlamadık Şu hala. an ne olduğu hakkında gerçekten doğru düzgün bir fikrimiz yok ama böyle insanların önüne kırıntılar atmışlar. O kırıntıları yakalayıp merakınızı uyandırıyor. O yüzden 4. bölümü merakla bekliyorum önümüzdeki hafta. Ki çok az kaldı, biz şimdi birkaç günde geç izledik. Oldukça yakın bir zamanda onu da izleyip devam edeceğiz bu sezonu incelemeye. Bu sezon bence güzel olan şeylerden biri de şu. Hem nalına hem mıhına. Aynen. Yani gidiyor. Yani birileri rahatsız olur diye bir şeyleri göstermekten çekinmediği Çekinmiyorlar. gibi. Aynen. O politik görüşte olanlar aman rahatsız olur çekinmediği gibi aynı zamanda diğer tarafın rahatsız olabileceği şeyleri de mesela işte Amerikan hükümeti diyor, CIA diyor, Aynen. federaller Aynen. diyor. Yani aptalsınız diyor. Sizin yaptığınız işleri biliyoruz diyor. Hani böyle bir orada da bir surata çarpma var. Ve hatta şey de mesela çok önemli bir detay. Eski Delta Force askeri bir başkanın etrafında çok pislik insanlar var. Çok pisliğe bulaşmış insanlar var. Evet yani mesela o da temiz gibi duruyor ama etrafı felaket gibi duruyor. Acaba o da temiz değil mi? Değil mi? Ne olduğu belli değil. Bir şeye karışmış mı? Hani yoksa eşi mi yaptırıyor? Eşi mesela çok şüphe uyandırıyor. Evet, çok yani garip bir insan. Psikopat gibi bir kadın. Hem nalına hem mıhına. Yani ona da vuruyor, ona da vuruyor. Sağ hani solda yapıştırıyor. Aynen. Yani doğru bildiğini söylüyor gibi duruyor. Mesela şey diyor. Sen Amerikan hükümetiyle bir problemin var diyor. Tonlarca var diyor. Aynen. O zaman diyor sen diyor şey misin? Vatan haini misin diyor. Diyor ki benim tarzım bu değil diyor. Ben başka yoldan çözüyorum işlerimi. Ya Reacher halkın adamı. Aynen. Hani onu güzel yansıtıyor. Aynen. Bu sezon bir de o detaya ben dikkat çekmek istiyorum. Yani bir taraf değil. Ben tarafsızım diyor. Çözülmeye giden bir alet gibi daha çok. Yani anlatım da Amerika'daki bu sağ sol kavgası, woke kültür, social justice tiplerle Amerika'nın redneck tayfa, sağ siyaset, o mükemmeliz yani. İki Abi tarafın... ikiniz de mükemmel değilsiniz işte diyor bu işte iki ya. tarafa da Aynen. vuruyor. Hani Aynen. sana da vuruyorum, ona da vuruyorum. Hiç Aynen. umursamıyor. Ben görüyorum kardeşim, seni de görüyorum, seni de görüyorum diyor. Basitçe özetlemek gerekirse bu Hani yani. onu da beğendim. Aynen. Tavrı beğendim. Yani izlerim sezonu yayınlandığı gibi izleriz. Evet, duruşu olan güzel bir sezon izliyoruz. Güzel de gizemli bir sezon izliyoruz. Detaylarıyla ilgimi çeken, görsel olarak da bence oldukça başarılı bulduğum bir sezon yaşıyoruz şu ana kadar. 3 bölümde gerek efektler olsun, gerek dövüş sahneleri olsun. İyiydi. Gerek oyunculuklar olsun. Falsolu bir oyuncu yok bence şu ana kadar, herkes oldukça başarılı. Yani biraz donuk. Bu Endonezya tarafı biraz donuk. Ya ikisi de şarkıcı. Şarkıcı mı? O da şarkıcı. Jakartalıymış. O da mı Jakartalı şarkıcı? singen songwriter diyor. Baktım Yani yani. annesi gibi gelen ama Aynen. şey olan o da şarkıcı. O da şarkıcı. 90'larda Zaten biraz ünlenmiş falan. onu hiç konuşturmadılar bile. İngilizce bildiği şüpheli olabilir. Yani bayağı biliyor. Ben dinledim az önce açtıktan sonra şarkılarını dinledim. Gayet iyi İngilizcesi. Şu an hiç konuşturmadılar kadını. Yani ya oyunculuğu çok kötü ya da bilmiyorum. Hani bu kızın da evet değişik bir arka planı var. Hala çözemedik ama Reacher'la yine Reacher'ın love interest'i. Bu sezonki love interest'i aynen. Oldu. Onu da gördük. Richard zaten kaslarını yarım dakikadan fazla gösteriyorsa orada bir sevişme sahnesi dönecek yani. Bunu artık anladık. Bir ufak dönebilir şeklinde. Hani onu anladık ama çok uzatmadılar bu sezon. Evet, göstermediler. Bu sezon bizim işimiz o değil Bizim demişler. işimiz yani. o değil demişler. Aynen. Richard nasıl sırtına uzanamıyor kolu? Abi yani o kadar yani o kadar kaslı ki kendini temizleyemiyor adam. Sırtına eli uzanmıyor. Zaten yürürken hani Zaten diyorum ya.
Kapıdan yan geçiyor. Kapıdan... Ay ölüyorum. Kapıdan yan geçiyor ya sürekli. Yani evet, benim de aslında ekleyebileceğim daha bir şey yok. 4. bölümü merakla bekliyorum. Beğendiğim bir noktada bıraktık. Böyle şok şey dedim. Oha, Joffrey'ledi adam dedim ve öyle bir noktada da bıraktık bölümü. Pixies Where Is My Mind'la da 4. bölümü beklemeye başladık. Güzel bir sezon olacak gibi duruyor. Umarım saçma basit bir finalle bitirmez. Hani biraz böyle daha çetrefilli bir yolculukta bitirir. evet. Çünkü Üçüncü sezon göstermeyip hikayeyi bir anda çok basit bir şeyle bittiği zaman da hoş olmuyor. Umarım zekice tasarlanmış bir kurgu görürüz. Şimdi Neil'i hatırlarsınız, geçtiğimiz sezonlarda Evet, onun bir spin-off dizisi geliyor. Evet, buna direkt bu bitince o başlayacak. O zaman bu yıl şeyi soracaktım, hani görür müyüz onu diyecektim. Belki. O zaman sezonun sonuna doğru belki göreceğiz onu. Yani belki son bölüm falan ya da sondan bir önceki bölüm görünebilir her sezon olduğu gibi. Aynen. Yani Spin-off çünkü bağlanacak dediler. direkt girecek. Hadi Ya belki bakalım. alakasızdır. Bilmiyorum ama öyle dediler yani, bu bitecekmiş o başlayacakmış. Aa, ne olur. Okey. Ben okeyim. Yani Neil'i karakterini severim. Güzel bir karakter, çok iyi. Yani kız müthiş oynuyor bence. Onun sezonunu izlerim diye düşünüyorum. Aklımda kalan bir soru buydu. Onun da cevabını bakacağız, göreceğiz. Nereye bağlayacaklar anlayacağız. Şu geleneğimizi de sürdürelim madem Richard'dayız. Kaç puan veriyorsun 3 bölümün ortalamasına? Yani bir 7,5 alır. Bende de ya 8'i zorlar hatta. Yani keyif aldım. Hatta yani gizemini koruduğu için 8.5'a bile çıkabilirim. Gizemini koruyor çünkü. Ben şimdilik dediğim gibi çekimserim. Görelim. Ondan sonra. 8 kafi bir puan gibi, 7.5 Görelim. 8. Ekleyecek bir şey var mı? Yok, her şeyi konuştuk. O halde arkadaşlar 4. bölümde görüşmek üzere diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da sizin yakaladığınız şeyler varsa sohbete bekliyoruz. Her yorumda sizi biraz daha hem aramıza katıyoruz hem de sizden bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Ve bu da tabii videomuzu öne çıkarıyor. Lütfen bize daha fazla yorum atın. Yani bunu istemek zorundayız çünkü YouTube bunu istiyor bizden. Yorum atın, beğeni atın ve bize destek olun. Çok basit. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.